Selamün aleyküm değerli dinleyicilerimiz. Gecenin derin sessizliğinde kalplerinize dokunacak bir hikayeyle karşınızdayız. Bu fani dünyada her varlığın kendine has bir sırrı, her çocuğun gözündeki yaşın ayrı bir anlamı vardır. Kimi zaman bir damla gözyaşında saklıdır tüm hikmetler, kimi zaman bir yetimin duasında açılır rahmetin kapıları. Hazırsanız ruhumuzu huzura, kalbimizi sükûnete çağırıyoruz. Şimdi başlıyoruz o mübarek hikayeye. Eski devirlerde yüksek dağların eteklerinde kurulmuş küçücük bir köyde yaşardı mutlu bir aile. Baba Hasan, anne Fatma ve iki küçük evladı Selim ile Emine. Hepsi birlikte ahşaptan yapılma mütevazi bir kulübede otururlar, geçimlerini tek ineklerinin her sabah verdiği taze sütünden sağlarlardı. Bu inek onlar için sadece sıradan bir hayvan değildi. Sanki ailenin dördüncü ferdi, evlatlarının koruyucu meleği gibiydi. Her sabah güneş doğar doğmaz çocuklar koşa koşa ineğin yanına gelirler, onu şefkatle okşarlar, başlarını göğsüne yaslarlardı. İnek de diliyle onların saçlarını yalar, sanki öz yavrularıymış gibi sever kokordu. Bu güzel manzarayı gören her köylü, "Maşallah, ne güzel manzara" derdi. Günler akıp gittikçe çocuklar büyüyor, inekle aralarındaki bu kutsal bağ daha da güçleniyordu. Öyle ki bir gün bile onsuz geçmezdi. Her gün sabah akşam onun önüne taze ot ve arpa koyar, titizlikle bakarlardı. İnek de bu sevgiye karşılık her gün daha çok süt veriyor, ailelerinin rızkını arttırıyordu. Fakat günlerin içinde gizlenen kaderler pek de hayırlı şeyler saklıyor değildi. Talihin çarkı bu küçük ve sakin aile için hayatlarını kökten değiştirecek olayları hazırlıyordu. Bir sabah ansızın anne Fatma yüksek ateşle hastalandı. Gücü zayıfladı, bedeni eridi, yatağa düşerek kalkmadı. Acının bıçakları onu lime lime ederken çocuklarının endişeli gözyaşları ve kocasının çaresizliği yüreğini daha da alev alev yakıyordu. Küçük kız Emine gece gündüz annesinin başucunda nöbet tutar, ateşini hafifletmek için soğuk suya batırdığı ıslak bezi alnına koyarak sabahları karşılardı. Ağabeysi Selim ise gözyaşlarını bir türlü tutamaz. Annesinin acı çekişini görmekten dolayı hüngür hüngür ağlardı. Anne son anlarında çocuklarını son kez kucaklayıp koynuna bastı. Kocasının titreyen elini sımsıkı tutarak gözyaşları içinde şöyle dedi: "Selim ile Emine'yi sana en kıymetli emanet olarak bırakıyorum. Bir de rica ediyorum, ineğimizi ne olur ne pahasına olursa olsun satma." Ateşi daha da yükseldi, hastalığı iyice ağırlaştı ve sonunda vakti geldi. Anne bu fani dünyadan ebedi aleme göçtü. Arkasında iki çocuğunu yetim, sevgili kocasını da yalnız bıraktı. Evlerine davetsiz misafir gibi yas girdi. Acı zakkum kadar acımasız ve yakıcıydı. Gözyaşları çağlayan dere gibi akıyor duruyordu. Kulübe derin kederle kararmış, gündüz vakti bile zifiri karanlığa bürünmüştü. Çocuklar sanki iki küçük yaralı kuş gibi anneliklerini babalarının kırık kalbinde arar olmuşlardı. Hüzün, yas ve siyah örtüler bütün evi sarmıştı. Hatta inek bile sevgili sahibinin yokluğunu derinden hissetmiş, verdiği süt miktarı günden güne azalmaya başlamıştı. Zamanla geçen aylar içinde baba yeniden evlenmeyi ciddi düşünmeye başladı. İçinde büyük bir çelişki vardı. Çünkü ilk eşi hala kalbinde ve hafızasında tertemiz ve taptaze duruyordu. Ama çocuklarını büyütmek, evi çekip çevirmek, günlük işleri halletmek için bu zor kararı almak zorunda kaldı. Sonunda iyi niyetli ve temiz kalpli olduğunu düşündüğü Hacer adında bir kadınla nikah kıydı. Bu evlilikten kısa süre sonra Zeynep adında bir kız dünyaya geldi. Günler ve haftalar geçtikçe evdeki huzur ve sükûnet yavaş yavaş bozulmaya başladı. Selim ve Emine artık gündüzleri başıboş, aç ve susuz dolaşır olmuşlardı. Akşamları ise soğuk samanlığın üzerinde ya da sert toprağın üstünde ineklerinin hemen yanında yatmak zorunda kalıyorlardı.
tek tesellilerini o şefkatli hayvanın sevgi dolu bakışlarında buluyor, beslenme ihtiyaçlarını da onun taze sütünden karşılıyorlardı. Bu sayede bedenleri sağlıklı gelişiyor, yanaklarının rengi al al oluyor, güçlü büyüyorlardı. Üvey anneleri ise ne kadar ilgisiz ve kayıtsız davranırsa davransın, onların günden güne büyüyüp güzelleşmelerine hayretle bakıyor, şaşırıp kalıyordu. Buna karşılık kendi öz kızı Zeynep bol bol yiyecek, içecek ve sürekli ilgi ve alaka görmesine rağmen gün geçtikçe solup sararmaya, gözle görülür şekilde zayıflamaya başlamıştı. Bir gün Hacer küçük kızına ciddi bir sesle şöyle dedi: "Onları mera kenarına götür ve orada dikkatle gözle. Dönünce bana ayrıntısıyla anlat. Acaba nereden besleniyorlar? Neyle karınlarını doyuruyorlar? Bunları çok merak ediyorum." Zeynep de annesinden hiç geri kalmaz mıydı? Küçük kalbinde kardeşleri Selim ile Emine'ye karşı giderek büyüyen kin ve kıskançlık ateşiyle yanıp tutuşmaya başlamıştı. Bu ateşin dumanı yüzüne vurmuş, çehresini karartmıştı. Zeynep annesinin bu isteğine harfiyen uyarak çocukları uzaktan gözlemeye koyuldu. Gördükleri karşısında büyük şaşkınlığa uğradı. Gözlerine inanamadı. Öğle vakti geldiğinde inek onlara doğru yaklaşıyor, çocuklar da onun memelerine uzanıp süt emiyorlardı. Tıpkı yeni doğmuş ikiz bebekler gibi. Annelerinin göğsünden süt içer gibiydi bu. Ne garip, ne tuhaf, ne de anlaşılmaz bir manzaraydı bu. Zeynep de onları taklit etmek, aynı şeyi yapmak istedi. İneğe yaklaştığında ve memesine ağzını uzatmaya kalkıştığında inek birden sert ayağıyla onu şiddetle tekmeledi. Darbe tam sağ gözüne isabet etti. Zeynep bir gözü kapalı, diğerinden akan yaşlarla acı acı ağlayarak annesine koştu. Olanları öğrenen üvey anne Hacer tamamen çılgına döndü. Öfkesi kat kat büyüdü. Hemen Selim ile Emine'yi bularak onları ağır şekilde cezalandırdı. Ardından yetimlerin annesi gibi olan bu ineği evden uzaklaştırmaya, ondan kurtulmaya karar verdi. Akşam karanlığı çöküp kocası eve döndüğünde kadın karşısına dikildi ve kararlı bir sesle "Ey adam, artık şu ineğe ihtiyacımız kalmadı," dedi. Adam büyük şaşkınlık ve öfkeyle "Ne söylüyorsun sen kadın? Aklını mı kaçırdın? Onun sütünü, yoğurdunu, tereyağını unuttun mu?" diye sert bir şekilde çıkıştı. Kadın ise hiç utanmadan arsızca üstelemeye devam etti. "Onu sat gitsin. Yerine bize binecek sağlam bir eşek al. O bizi çok daha rahat ettirir. Ben artık o inekten nefret ediyorum. Bir daha görmek istemiyorum." O gece karı koca kavga ederek, tartışarak yattılar. Fakat kadının inatçı ısrarı karşısında adamın dayanacak gücü tamamen tükendi. Sonunda onun isteğine boyun eğmek zorunda kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adam beyaz abasını giydi. Uzun kahverengi pelerinini omuzlarına dikkatle attı. Titreyen elleriyle kalın ipi alıp yetimlerin can dostu ineğinin boynuzlarına geçirmek üzere ahıra yavaş yavaş yöneldi. İnek haftalık büyük pazara götürülürken gözyaşı dökmüyordu ama sanki gelecekteki kaderini önceden biliyor gibi son derece mahzun ve keyifsizdi. Çocuklardan ayrılacağı için derin bir keder içinde görünüyordu. Sabah kederli bir sessizlikle doğdu. Selim ile Emine her zamanki gibi sabah sütünü içmek için ineğin yanına koşa koşa geldiler ama onu yerinde bulamadılar. Annelerinin bıraktığı en değerli hazine ortadan kaybolmuştu. Sanki annenin ikinci kez öldüğünü acı acı hissettiler. Çok ağladılar. Baba ise yol boyunca sürekli kendi kendine söyleniyordu. "O söylüyor, ben söylüyorum. O söylüyor, ben söylüyorum." Sonunda sözüyle beni alt etti, yendi. Gerçekten de ne güzel demişler atalarımız. Her derdin bir ilacı vardır ama ahmaklığın dermanı yoktur.
Keşke o cömert ve şefkatli kadın, eski dost Ahmet'in kızı Ayşe ile evlenseydim. Haftalık büyük pazarda tüccarlar, köylüler, zengin beyler, fakir fukaralar, çiftçiler, esnaflar, sabırlı kimseler ve zalim insanlar hep bir araya gelmişlerdi. İnsanlar sepetler dolusu çeşit çeşit taze sebze ve lezzetli meyveler taşımışlardı. Bereketli toprak onlara cömertçe nimetlerini sunmuştu. Çarşıda ayrıca köylü kadınların maharetli ellerinden çıkan, üzeri zarif oyma desenlerle, güzel ahşap süslemelerle, renkli nakışlı resimlerle bezenmiş çömlekler satılıyordu. Pazar kapısında adam yüksek ve gür sesle bağırmaya başladı. Kim alır yetimlerin ineğini? Kim alır bu zavallı yetimlerin ineğini? Ama hiç kimse yaklaşmadı, ilgi göstermedi. Çünkü hiçbir kimse yetim malına el uzatmaya cesaret edemiyor, çekiniyordu. Ama kasaplardan yaşlı birisi öne çıktı ve ineği satın almayı kabul etti. Adam da derin hüzünle evine doğru yola çıktı. Küçükler için Rabbinden lütuf ve merhamet diledi, durdu. Eve vardığında çocukları ineğin yerinde matem tutar halde buldu. Gözleri hem sitem hem de şaşkınlık dolu bakışlarla babalarına çevrilmişti. O akşam ihtiyar yatağına uzandı. Uzun bir uykusuzluk ve dalıp gitmenin ardından nihayet derin uykuya yenik düştü. Rüyasında ilk karısı, çocuklarının annesi Fatma, gözleri yaşlı bir halde ona göründü ve üzgün bir sesle dedi ki, "Emaneti zayi ettin. Hemen git kasabın ineğin ciğerini geri al ve getir. Benim mezarımın başucuna koy." Adam gece yarısı dehşetle uyanarak yatağından fırladı. Abasını aceleyle giydi. Sessizce evden çıktı. Olağanüstü bir hızla kasabın evine doğru koştu ve gecenin son demlerini kapının önünde bekleyerek geçirdi. Kasap sabah erkenden köpeğin havlamasıyla uyandı. Kapıda soğuktan titreyerek bekleyen yaşlı ihtiyarı görünce büyük şaşkınlığa düştü. Ne istediğini merakla sordu. İhtiyar kasabın elbiselerine sımsıkı yapıştı. Ellerini öperek yakararak yalvardı. "Allah aşkına bana ineğin ciğerini ver." Bu istek gerçekten çok garip ve tuhaftı. Ama kasabın kalbi her ne kadar sert olsa da ihtiyarın perişan haline acıdı ve isteğini yerine getirdi. Ona ineğin ciğerini verdi. İhtiyar onu her iki elleriyle taşıdı. İçinden süt sızıyor, kana karışıyordu. Onu uzun pelerinin cebine dikkatle yerleştirdi ve doğruca sevgili karısının yattığı mezarlığa yöneldi. Mezara vardığında onu derin özür ve pişmanlıkla selamladı. Ardından ciğeri mezarın tam üzerine bıraktı ve ağır bir kalple evine döndü. Günler akıp geçtikçe iki yetim için zaman daha da acımasızlaştı, zorlaştı. İneklerinin yokluğu onlara büyük bir hüzün ve elem vermişti. Açlık onları günden güne yıpratıyor, eritiyordu. Üvey anneleri karınlarının boşluğundan yükselen yalvarışlara hiçbir şekilde kulak asmıyordu. Yüzleri soldu, bedenleri eridiği, çehreleri tanınmaz hale geldiği halde umursamıyordu. Bir gün annelerine kavuşma arzusu dayanılmaz hale geldi. Gizlice köy mezarlığına gidip onun kabrini ziyaret etmeye karar verdiler. Ona şikayet etmek, dertlerini anlatmak istiyorlardı. Aç ve susuz bir halde mezara vardılar. Birdenbire inanılmaz bir manzara ile karşılaştılar. Annelerinin kabrinde iki küçük ince kamış yeşermişti. Birinden bembeyaz süt, diğerinden altın sarısı bal akıyordu. Yanında da yüksek hurma ağaçları bitmiş, dalları salkım salkım tatlı hurmalarla dolmuştu. Çocuklar büyük sevinçle annelerinin kabrine sarıldılar. Sanki toprağın altından annelerinin sevgi dolu sesini duyuyor, onun şefkatli sıcacık kucağını tekrar hatırlıyorlardı. O an gözlerinden yaşlar boşandı. Gözyaşlarıyla annenin mezar toprağını ıslattılar. Sonra kamışlardan akan taze süt ve balı içtiler. Hurma ağaçlarından olgun meyveleri topladılar. Açlıkları doydu, susuzlukları tamamen giderildi. Başlarını kaldırıp gökyüzüne ve hurma ağaçlarının dallarına baktılar. Onların şekli sanki annenin yadigarı olan ineğin boynuzlarına benziyordu. Öksüz çocuklar anneleriyle güçlü bir manevi bağ kurarak orada uzun süre teselli buldular. Sonra tekrar o kutsal mekana gelmeye başladılar. İhtiyaçları olduğunda orada hem gıdalarını hem de huzurlarını buluyorlardı. Yüzleri yeniden parladı, canlandı.
Gözlerine sağlık, bedenlerine güç geri döndü. Ama bu sefer de üvey annelerinin içinde yeniden kıskançlık ve kin ateşi alevlendi. Kendi kızı Zeynep'e bu gizemi çözme işini tekrar yapmasını sıkıca emretti. İkindi vakti geldiğinde Selim ile Emine annelerinin kabrine ulaştılar. Hurma ağaçlarının gövdelerini sallamaya başladılar. Dallardan taptaze ve enfes lezzette hurmalar yere dökülmeye başladı. Ardından 2 kamıştan tatlı süt içtiler. İşte o sırada büyük sır ortaya çıktı. Meğer Zeynep arkalarından onları gizlice gözetliyormuş. Kamışa yaklaşıp biraz süt içti ama bir yudumunu ağzının içinde sakladı. Ayrıca alt dudağının altına bir hurma parçası gizledi. Sonra hızla eve koştu. Annesi çoktan haberleri öğrenmek için onu sabırsızlıkla bekliyordu. Üvey anne bu kamışlar ve hurma ağaçları meselesini düşünmeye, çare aramaya başladı. Kafası karma karışıktı. Ne yapacağını bilemiyordu. Sabah olduğunda köydeki seyyar satıcının elimde çeşit çeşit elbiseler ve türlü ilaçlar var. Satıyorum diye yüksek sesle bağırdığını duydu. Hemen kulübenin kapısına koştu. Ona seslendi. Bende 2 hurma ağacı ve 2 kamış var. Onları nasıl kuruturum sence? Satıcı alnındaki teri silerek düşünceli bir şekilde cevap verdi. Hurma ve kamış köklerine katran dökersen kökleri tamamen ölür. O zaman onlar kuru bir çubuk ve sadece tütsü yakmaya yarayan odun haline gelir. Bu söz üvey annenin çok hoşuna gitti. Hemen yeterli miktarda katran satın aldı. İçinde kin, elinde katran, dolu şişelerle mezarlığa koştu. Kamışların ve hurma ağaçlarının köklerini dikkatle buldu. Onlara katranı bol bol döktü. Eve döndüğünde suç işlemişlerin sessizliğiyle sustu. Onun gözlerine bakan herhangi bir kimse sadece hile ve kurnazlık izlerini görürdü. O sırada yaşlı adam günlük işinden yorgun bir halde dönüyordu. Çok yorgundu. Gözleri zayıflamış, saçları bembeyaz olmuş, beli bükülmüştü. Daha oturmadan kadın karşısına dikildi. Yapmacık bir öfkeyle bağırdı. "Çabuk onları benden uzaklaştır. Onlardan nefret ediyorum artık." Adam büyük şaşkınlıkla sordu. "Kimi kastediyorsun sen?" Kadın bağırarak cevap verdi. "Selim ile Emine'yi tabii ki. Onlar yüzünden kızım Zeynep'in gözü kör oldu." Ertesi sabahın erken saatlerinde ihtiyar oğlu Selim ile kızı Emine'yi uzun yol hazırlığına koydu. Gözyaşları içinde onları yola çıkarmaya hazırlandı. Dağın eteklerine uzanan kıvrımlı tarla yolunun sonunda onları hıçkırıklarla uğurladı. Elleri titreyerek ellerine birkaç parça bayat ekmek, biraz yiyecek dolu eski bir torba, yıpranmış elbiseleri ve ince yataklarını verdi. Sonra ağır bir kalple, büyük üzüntüyle eve döndü. İçten içe sonsuz bir vedanın acısıyla ağladı. Çocuklar ise derin vadileri, yüksek dağları, sık ormanları aşarak başıboş yürüdüler. Ne gidecekleri yönü biliyorlardı, ne de yolculuklarının sonunu. Yorgunluk bedenlerini sardı. Dudakları kurudu, mideleri açlıktan sancıyla kıvrandı. Bitkinlikten neredeyse öleceklerdi ki uzaktan bir serap gibi görünen berrak bir ırmak belirdi. Nehre vardıklarında Emine suyun içinde parlayan tuhaf bir madde fark etti. Aniden hatırladı. Bu büyülü vadinin suyuydu. Rivayete göre bu suya karışan efsun, içen kişiyi günahlarından tamamen arındırır ama aynı zamanda onu bir geyiğe dönüştürür. Açlıktan ve susuzluktan kavrulan Selim hızla suya koştu. Avuçlarını suya daldırıp içmeye hazırlanıyordu ki Emine son anda onu tuttu. Zorla uzaklaştırdı. "Sakın içme," dedi kararlılıkla. Büyük güçlükle kardeşini sudan uzaklaştırdı. Yollarına devam ettiler. Birden Selim durdu. Yüzü bembeyaz kesilmişti. "Emine, boynumdaki anne hatırası kolyemi vadide düşürmüşüm." Bu kolye annelerinin ona verdiği en kıymetli hatıraydı. Yadigarıydı. Emine kardeşine geri dönüp kolyesini aramasına izin verdi. Ama ona sıkı sıkı tembih etti. "Ne olursa olsun sakın o sudan içme." Selim tekrar nehre döndü. Kolyesini bulmak için suyun içinde özenle aramaya başladı. Ama pırıl pırıl berrak, suyun akışı sabrını alıp götürdü. Dayanamadı ve kana kana içmeye başladı. İşte tam o anda büyük mucize gerçekleşti. Selim birdenbire güzel bir geyiğe dönüştü. Emine şaşkınlık içinde dona kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Bir ağacın altına oturup uzun altın saçlarını taramaya başladı. Önünde artık bir çocuk değil,
Güzel bir geyik olan kardeşi suyun başında hala içiyor ama başına gelenlerin farkında değildi. Emine'nin uzun altın saçlarından bir tel koptu, nehirdeki akıntıya karıştı. Akıntı bu altın teli sürükleyerek uzaklara götürdü. Nihayet bir insan eline takıldı. Bu el ülkenin genç sultanına aitti. O gün sultan askerleriyle birlikte geniş ormanlarda av gezisindeydi. Öğle vakti nehir kenarına oturmuş, yıkanıp tazelenmek, ardından öğle yemeği yemek istiyordu. Nehir kenarına oturmuş, elini suya daldırarak akıntıya karşı parmaklarını oynatıyordu. Suyun parmaklarının arasından geçişi, başakların arasından esen serin meltem gibi hoşuna gidiyordu. Birden eline altın bir saç teli takıldı. Onu avucuna alıp güneşe doğru kaldırdığında güneş ışıkları üzerinde yansıyıp türlü renklere büründü. Saç telini uzun uzun inceledi. Zeki sezgisiyle bunun olağanüstü güzellikte bir kıza ait olduğunu derhal anladı. Sultan bir süre sessiz kaldı. Sonra atına bindi. Etrafına toplanan askerlere saç telini göstererek dedi ki, "Bu saç teli su getirdi bize. Sahibini en kısa zamanda görmek istiyorum." Böylece askerler nehrin her iki kıyısını dikkatle izleyerek suyun kaynağına doğru ilerlediler. Karşılarına çamaşır yıkayan kadınlar çıktı. Elbiseleri ağaç dallarına asıyorlardı. Nehirde yıkanan genç kızlar vardı. Askerlerin aniden gelişine korkuyla kaçıştılar. Askerler tam bir hafta boyunca titiz araştırma yaptı, her yerde dikkatle incelediler. Buldukları saç tellerini altın telle karşılaştırdılar. Fakat sonuçsuz kaldılar. Sonunda eli boş döndüler. Durumu öğrenen sultan çok üzüldü. Koca bir ülkeyi yönetebiliyor ama böylesine küçük bir şeyi bulamıyordu. Saçı sakladı, onu gizli eşyalarının olduğu sandığa dikkatle yerleştirdi. O sırada Emine büyük şaşkınlık ve çaresizlik içinde yürüyordu. Arkasında artık güzel bir geyik olan kardeşi Selim ona eşlik ediyordu. Bu manzara gerçekten garipti. Ne yapacağını bilemezken ağaçların ortasında küçük eski bir kulübe gördü. Ayakları kendiliğinden oraya yöneldi. Kulübede şifalı otlardan ve çeşit çeşit ilaçlardan geçimini sağlayan yaşlı bir kadın yaşıyordu. Her sabah köye gelen tellala ürünlerini verir, "Yiyeceğin şifa olsun, al ver, sat satma, takas et, zarar verme" diyerek geçimini sürdürürdü. Yaşlı kadın kapısına gelen küçük kıza kucak açtı. Emine ondan yiyecek istemişti. Yaşlı kadın Emine'ye taze ekmek ve temiz su ikram etti. Sonra merakla sordu, "Peki ya kardeşin nerede?" Emine geyiğe dönüşmüş kardeşiyle birlikte karnını doyurduktan sonra başlarına gelenleri en başından itibaren ayrıntısıyla anlatmaya başladı. Yaşlı kadın bu acı hikayeyi dinlediğinde gözlerinde şefkat parladı ve onlara sevgi dolu bir sesle dedi ki, "Bundan sonra ben sizin annenizim." Sonra başını gökyüzüne kaldırarak şükranla şöyle seslendi. "Teşekkürler sana ey yüce Allah. Yıllardır içimde gizlediğim bu güzel hayalimi sen bana verdin." Emine ve Geyik, Selim yaşlı kadının evinde kalmaya başlayınca köyün bereketi de gözle görülür şekilde arttı. Yağmurlar bol bol yağdı. Pınarlar coşkuyla aktı. Toprak yemyeşil oldu. Küçük kulübeyi rızıklar doldurdu. Her sabah tellal otları almaya geldiğinde tabağın içinde pırıl pırıl altınlar buluyordu. Durum aylarca böyle sürdü. Tellal hem büyük sevinç duyuyordu hem de hayretler içindeydi. Fakat merakına sonunda yenildi. Yıllar sonra bu sırrı sultanın haberi yapmaya karar verdi. Bir yaşlı kadının otları altına dönüşüyor, kış ortasında bile ilkbahar havası esiyor dedi. Bu arada üvey anne Hacer ve kızı Zeynep babaların itirazına rağmen köyü terk etmeye karar vermişlerdi. Adam çocuklarının bir gün döneceğini umut ettiği için gitmek istemese de sonunda hepsi birlikte göçtüler. Arkalarında kulübeyi harabe halinde bırakıp gittiler. Rüzgar artık çatısındaki kuru otlarla oynuyordu. Tellal ise zenginleşmişti ama işini bırakmamıştı. Bir gün sultanın görkemli sarayına gitmeye karar verdi. Sarayın kapısında uzun uğraşlardan sonra huzura kabul edildi. Sultan ona eliyle işaret ederek dedi ki, "Anlat bakalım dostum, eğer mazlumsan sana adalet vereceğim. Hakkın çalındıysa geri almanı sağlayacağım. İçindekini dök, söyle." Tellal saygıyla eğilerek cevap verdi. "Hayır efendim, ne mazlumum ne de hakkım çalındı. Fakat gördüğüm bir olay beni büyük hayrete düşürdü. Bunun hikayesini anlatmak için huzurunuza geldim."
Sultanın yüzündeki merak dolu ifadeden cesaret alan adam söze başladı. Gördüklerini, yaşadıklarını öyle canlı bir şekilde anlattı ki sultanın merakı daha da arttı. Hemen yakınındaki hizmetçilerinden birine emir verdi. Güneş batmadan o yaşlı kadın ve yanındakileri buraya getirin. Güneş ufukta kaybolup battı ama sarayda başka bir güneş doğdu. Emine güzelliğiyle ışıldıyordu. Yanında geyik kardeşi Selim ve yaşlı kadınla birlikte saraya getirildi. Sultan Emine'nin eşsiz güzelliğini görünce büyülendi. Göz kamaştırıcı cazibesi insanın ruhuna işleyen güçlü bir dalga gibi yayıldı. Hemen gizli sandığından çıkardığı altın saç telini getirdi. Emine'nin saçlarıyla dikkatle karşılaştırdı. Gördü ki ikisi birbirine tıpatıp benziyordu. "Ne tuhaf bir tesadüf bu," dedi sultan hayretle. Onlara büyük ikramlarda bulundu. Sarayın en güzel misafirhanelerinde kalmalarını sağladı. 3 ay boyunca Selim'i eski haline döndürmek için tedavi edilmesine karar verdi. Hemen ülkenin dört bir yanına haber gönderildi. Tüm hekimler ve bilginler derhal saraya gelsin. Ertesi sabah saray avlusu kalabalıklaştı. Doktorlar, bilginler gruplar halinde ya da tek tek gelmeye başladılar. Sultan hepsine emrini verdi. Bu çocuğu eski haline döndürecek bir tedavi bulun. Orada bulunanların hepsi büyük şaşkınlık içindeydi. Birbirlerine bakıyor, fısıldaşıyorlardı. Sonra düşünmeye, araştırmaya ve çeşitli deneyler yapmaya başladılar. Tedavi ve misafirlik günlerinde Sultan Emine'ye evlenme teklifinde bulundu. Emine kabul etti ama önemli bir şart koştu. "Önce kardeşim tamamen iyileşecek. Bana bunu söz ver." Sultan şartı memnuniyetle kabul etti ve görkemli, büyük bir düğün yapıldı. Bir gün Sultan sarayda yokken üstü başı perişan bir fakir sadaka istemek için geldi. Vakit ikindi vaktiydi. Emine her zamanki gibi pembe abasıyla sarayın geniş balkonuna çıkmış, güneşi uğurluyor ve alemi seyrediyordu. Gözleri elini ona doğru kaldıran dilenciye takıldı. İçine tuhaf bir ürperti düştü. Hemen emir verdi. "Dilenciyi içeri alın." Koşarak aşağıya indi. Yanına yaklaştığında onu tanıdı. Bu yaşlı ihtiyar babasıydı. Ona sımsıkı sarıldı. O da kızını kucakladı ve birlikte uzun uzun ağladılar. Emine babasına bolca yemek yedirdi. Temiz su içirdi. En güzel elbiseleri giydirdi. Adam huzur ve güven buldu. Emine uzun uzun başından geçenleri, yaşadığı zorlukları ve kardeşi Selim'in başına gelenleri ayrıntısıyla anlattı. Baba duyduklarına çok şaştı. İnanamadı. Ayrılmak istediğinde Emine ona büyük bir poşet dolusu börek verdi ve kulağına fısıldadı. "Bu keseyi eve varmadan sakın açma ve lütfen burada olduğumu karın ve kızına söyleme." İhtiyar baba büyük sevinç ve huzur içinde evine doğru yola çıktı. Fakat eve vardığında karısı ve kızı Zeynep keseyi merakla açtılar. İçinden böreklerin arasından altınlar dökülmeye başladı. Altınlar yere saçılıyor, çıkardıkları ses ve ışık göz kamaştırıyordu. Kadın büyük ihtirasla kocasına dedi ki, "Hadi gidip sultanımıza teşekkür edelim. Belki daha çok altın verir bize." Adam kadının karşısında direnemedi. Zaten alışmıştı boyun eğmeye. Ertesi gün kadın ve kızıyla birlikte saraya gittiler. Büyük bir sürprizle karşılaştılar. Sultana baktıklarında onun Emine olduğunu anladılar. Emine onları misafir etti, bol ikramlarda bulundu. Onlar da yaptıklarından dolayı derin pişmanlık duydular. Af dilediler. Emine de onları bağışladı. 3 gün misafir edildikten sonra ihtiyar baba eşini ve kızını alıp saraydan ayrılmaya karar verdi. Çünkü karısının sultan olan kızına yine bir kötülük planlamasından korkuyordu. Bundan sonra baba ara sıra saraya gelip çocuklarını görmeye devam etti. Günlerden bir gün sultan uzun yolculuğundan döndü. Yanında bilgin ve hekimlere getirdiği şifalı ilaçlar vardı. Bunları sihirli suyun etkisini giderecek tedavilere eklediler. Uzun araştırmalardan sonra nihayet etkili bir ilaç bulundu. Sarayda büyük bir sessizlik içinde ilacı geyik Selim'e verdiler. Dakikalar içinde Selim eski haline döndü. Yakışıklı, nur yüzlü bir genç olarak karşılarında duruyordu. Büyük sevinç sarayı doldurdu. Herkes birbirine sarıldı. Böylece yıllarca mutluluk, huzur ve bereket içinde yaşadılar. Hikayemiz burada sona eriyor sevgili dostlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.